Sadece bazen bir cümle, birkaç cümle, birkaç güzel söz bile karşımızdaki insanın hayatında çok ciddi etkiler oluşturabilir. Bu sebeple İmam Ali Aleyhisselam sözü tarif ederken söz sihirdir diyor. Söz sihirdir. Madem söz sihirdir, o zaman sihre dönüşecek sözleri bizim devamlı tekrar etmemiz, kullanmamız lazım. Misafirliklere gidiyoruz, arkadaşlarımızın yanında oturuyoruz. Bazen öyle muhabbet ortamları oluyor ki 3 saat konuşuyorsun ama oradan 3 tane faydalı kelime alamıyorsun. Bu sebeple bizim sözlerimizin hikmetli olabilmesi için hikmetli sözlerin konuşulduğu ortamları bizim yaratmamız lazım. Başta bizim hikmetli sözleri konuşan insanlar olmamız lazım. Yani ben örnek veriyorum, Hazreti Ali'nin sözlerini okuyacağım, Ehl-i Beyt imamlarının sözlerini okuyacağım ki gittiğim yerlerde benim anlatabilecek bir şeyim olsun. Eğer benim anlatabilecek hiçbir şeyim yoksa, konuşabilecek 2 kelimem yoksa toplum bana konuşacağım şeyleri verir. Mesela A ve B takımı arasında yaşanan maçtaki pozisyonları gider konuşurum. Falanca dizideki sahneleri konuşurum. Filanca sporcunun, topçunun veya popçunun giyindiği kıyafeti konuşurum. Söylediği, sarf ettiği sözü konuşurum. İçtiğini, yediğini konuşurum. Ve bütün bunlar ne benim hayatıma bir katkı sunar, ne de karşı tarafın hayatına bir katkı sunar. Biz teknoloji çağında yaşıyoruz. Hepimizin cebinde akıllı telefonlar var. Akıllı telefonlarımızı açtığımızda biz birçok şeye ulaşabiliriz. Ama bundan mesela yüzlerce yıl öncesinde, 1000 yıl öncesinde böyle bir imkan yoktu. Kitaplar daha yeni yeni hızlı bir şekilde çoğaltılarak ellere gelmeye başladı. Bir gün kralın bir tanesi, elinin altında muazzam hazineler olan bu kral, istediğini yiyip içebilen bu kral, istediği kişiyi kendisinin karşısına hizmetçi olarak alan bu kral mutsuz, huzursuz, çünkü bedeni doyuma ulaşıyor ama ruhu doyuma ulaşmıyor. Yani ruhun doyuma ulaşabilmesi için ruhu bizim beslememiz lazım ki ruhu besleyecek en önemli husus o az önce bahsettiğimiz güzel sözdür. Kral ilan yapıyor. Diyor ki kim benim yanıma gelir, benim yanımda hikmetli bir söz söylerse, bana öğrenebileceğim, o sözden lezzet alabileceğim cümle veya cümleler kurarsa ona 400 dinar vereceğim der. İnsanlar gelir gider boş konuşmaya da alışmışlar ya, 400 dinarı hiç kimseye veremez. Çünkü insanlar sürekli boş konuşuyorlar. Kendisini tatmin edecek, kendisini geliştirmiş biri o dönemin elindeki suhuflarını okumuş ama etrafında böyle işte felsefe konuşabileceği, bilim konuşabileceği, din konuşabileceği, ahlak konuşabileceği hiç kimse yok. Avanesine diyor ki haydi bir dışarıya çıkalım. Belki dışarıda biri karşımıza çıkar. Dışarıda beraber yürürken kendi ashabıyla bir tane çiftçiye denk gelirler. 90'lı yaşlarda. Adam elinde kazma toprağa kazıyor. Yanında da bir tane zeytin fidanı var. Kral attan iner. Adamın yanına gider. Der ki ey amca der kaç yaşındasın? Adam der ki ben 92 yaşındayım. Kral güler der ki ne yapıyorsun? Der ki zeytin ekiyorum. Amca der sen 92 yaşındasın. Yarını ya gördün ya görmedin. Sen bu zeytini ekeceksin. Acaba sulayacak zamanın olacak mı? Bakacak zamanın olacak mı? Hadi suladın, baktın, bu zeytinin meyvesini yemen senin en iyi ihtimalle 5 yıl, 10 yıl, 20 yılını alabilir belki. Duruma göre, yağışa göre, bakıma göre. Adam ne der biliyor musunuz? Der ki Es-sâbikûne zara'û ve nahnu ekelnâ ve nahnu nezra'u ve'l-lâhikûne ye'kulûn. Geçmiştekiler ektiler, biz yedik. Biz de ekiyoruz ki kim yesin? Gelecektekiler yesin. Mantığa bakar mısın? Akla bakar mısın? Hikmete bakar mısın? Biz şu anda pazara gidip meyve yiyorsak zannetmeyin ki o pazarcının ektiği ağacın meyvesini yiyoruz. Kim bilir sizin atalarınızın, dedelerinizin yetiştirmiş olduğu o ürünleri biz yiyoruz. Geçmişte geleceğe yönelik atılan adımlar halen ürün veriyor. Az önceki ayette okuduğumuz gibi bu dünyada sen herhangi bir ekin bırakırsan, bu sadece meyve veya sebze olarak düşünülmesin. Bu hikmetli bir söz olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir mescit olabilir, bu bir örnek veriyorum okul olabilir, bu bir yol olabilir, bu bir çeşme olabilir. Sen bırakacaksın ki senden sonrakiler faydalansın. Çünkü sen senden öncekilerin bıraktıklarının faydasını görüyorsun. Kral bu sözü çok beğenir ve der ki verin buna 400 dinar. 92 yaşındaki adama
güzel bir söz söylediği için 400 dinarı verirler. 92 yaşındaki o çiftçi gülmeye başlar, tebessüm eder. Kral der ki niye gülüyorsun? Der ki sayın kral der, siz az önce dediniz ki bana bu ektiğim ağacın ürününü almam için 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl beklemem lazım demiştiniz. Bak daha ekmeden ben ürün aldım. 400 dinar cebime koydum. Kralın çok hoşuna gider bu. Der ki verin bir 400 dinar daha. Adam gene güler. Der ki bu sefer niye gülüyorsun? 2 kere 400 dinar verdim diye mi? Adam der ki sayın kralım der, bizim buralarda zeytin 1 yıl ürün verir, 1 yıl ürün vermez. Ama benim bu zeytinim aynı yıl içinde 2 kere ürün verdi. Der ki verin bir 400 dinar daha. 3. 400 dinarı verince adam sessiz kalır durur. Kral da der ki işte bak artık söyleyecek sözün kalmadı ki tebessüm etmiyorsun. Adam der ki yok o yüzden durmadım. Der ki niye gülmüyorsun, niye bir şey söylemiyorsun? Der ki eğer ben söz söylemeye devam edersem korkarım ki topraklarında yaşadığım devletimin hazinesi benim yüzümden azalmaya başlayacak. Devletimin hazinesi azalmasın diye ben söz söylemeyi bıraktım der. Adam der ki verin bir 400 dinar daha hemen çıkalım buradan. Hemen toparlanın gidelim, bu adamın yanında kalmak bize zarar veriyor. Şimdi hikmeti öğrenirseniz o hikmet sizi her daim izzetli kılar, şerefli kılar, aziz kılar. Dolayısıyla bizim hem hikmeti öğrenmemiz lazım hem de etrafımızda hikmetli insanların varlığını arttırmamız, onları desteklememiz lazım. Çocuklarımızı da hikmet üzerine eğitmemiz lazım. Allah bizleri hikmetli kullarından eylesin. Sallu ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.